seni en çok geliştiren deneyim hangisi oldu? Çok kişisel bir şey bence. Çok öznel bir şey, kişiyle alakalı. Bizim sektör biraz sizi sınıflandırmaya, gruplandırmaya meyilli bir yapıda. Hayatta en çok ne için mücadele ettiğini düşünüyorsun? Zor bir soru. Aynı yolu seçmezdim açıkçası. New York'ta yaşadığım ve orada okuduğum dönemden sonra... Sevgili Cemre Gümeli, İstanbul Spotlight'a hoş geldin. Hoş bulduk. Oyunculuğa ilk başladığında seni en çok etkileyen şey neydi? Oyunculuğa ilk başladığımda dediğiniz zaman benim çocukluğuma kadar gidiyor bu. Çok ufak yaşta ben tiyatro yapmaya başladım. O yüzden sanırım o döneme bakarak konuşmam daha mantıklı. Oyun oynama haliydi ya. Bir oyunun içinde olma haliydi yani. Oradan da zaten galiba hep aynı şekilde ilerledi. Peki o zamanlardan hayal eder miydin bu günleri? Hiç öyle bir şeyle başlamadım ya. Çok uzun sürede sadece tiyatro olarak tiyatro merkezinde ilerledi aslında benim için. O yüzden böyle bir hayalim galiba yoktu ya. Ekran olarak yoktu en azından. Peki o yolculuğa yeniden başlasan yine aynı yolu seçer miydin? Yoksa aklında kalan bazı böyle sapaklar oldu mu? Ya oldu. Aynı yolu seçmezdim açıkçası. Ben New York'ta yaşadım ve orada okuduğum dönemden sonra Türkiye'ye geldiğimde burada okulumu dondurup gitmiştim. Okulumu bitirmeye geldim ve normalde plan okulu bitirince New York'a dönüp yükseğimi yine oyunculuk üzerine yapıp orada devam etmekti. Fakat Türkiye'ye geldikten sonra kendimi burada bir anda sektörün içinde buldum. Yani dizi sektörünün içinde buldum daha doğrusu. Okurken aynı anda çalışmaya başladım. Bir kere de sektöre girince öyle bir ben şimdi bu zamanı kesiyorum burada, donduruyorum, gidip yüksek yapıp geri geliyorum gibi bir şey olmuyor. O içimde kaldı ya. Birazcık daha en azından geç sektöre girmeyi isterdim. Peki New York'ta geçirdiğin dönem sana oyunculuk dışında neler öğretti? Farklı açılardan bakabilmeyi öğretti. Multidisipliner olabilmeyi öğretti ve ön yargılardan uzak olmayı öğretti sanırım. Bu sadece oyunculuk anlamında değil, yani hayatın her yerine entegre olan bir şey olarak söylüyorum bunu. Çok yönlülük, kesinlikle çok yönlülüğü kattı bana. Farklı disiplinlerde eğitim almak, medya var, sinema var, tiyatro, bale seni nasıl geliştirdi? Bir kere bir karakteri ele aldığınız zaman çok daha farklı yönlerden bakmanızı otomatik olarak sağlıyor. Yani tek bir bakış açınız olmuyor. Sadece aslında galiba oyunculuk anlamında da değil. Bunu hayatın her yerine düşünebiliriz. Farklı pencerelerden bakmak, o pencereyi alıp bu pencereyle bir araya getirmek ve bir dakika ya böyle de bir şey var, bunu da buna ekleyebilirim gibi çok yönlü bir düşünmeyi katıyor bence. Peki mesela çocukken bu sektöre adım atmak karakterinde, hayatında neleri değiştirdi? Mesela şimdiki bir çocuk oyunculara baktığında mesela onlara nasıl tavsiyeler vermek istersin? Yani ben çok da dizi sektörü özelinde çok yaşım ufak değildi yani. Yine 20'lerimdeydim ama tiyatro özelinde tabii ki çok ufaktım. Kamera önü özelinde söyleyebilecek olursam geç büyümeye çalışsınlar. Şimdi kendim de çünkü ufak oyuncu arkadaşlarımla çalıştığım zaman görüyorum. Haliyle bizden çok etkileniyorlar büyüklerinden. Onlar gibi olmak gibi bir merak ve gayret de oluyor. Daha geç büyümeye çalışsınlar. Biraz daha o dünyadan biraz daha izole olup sadece oyun oynama merakı olarak kalmasını onlara, en azından ebeveynlere söylemek isterdim yani. Hani bu bir oyun oynuyor ve orada birazcık orayı tutmak gerektiğini düşünüyorum. Peki sen bir karaktere hazırlanırken en çok hangi aşamadan keyif alırsın? En çok keyif aldığım aşama ilk okuduğum an. Ben biraz tez canlı bir tipim. Kafamdan da böyle sürekli bir şey düşünmeye başladığım zaman 1000 tane düşünce geçiyor. Oradan oraya sekiyor falan. Bir şey gerçekten beni heyecanlandırdığında, bir karakter hikaye heyecanlandırdığında kafam şöyle çalışıyor. Bir dakika, bunun hikayesi böyle. Şurada bir alt metni buraya koyabiliriz. Geçmişine birazcık şunu eklerim. Şöyle bir şey giyse nasıl olur? Saçını da böyle yapsak, makyajı da böyle olsa, birazcık postüründe şöyle olsa falan gibi böyle bir sürü sürekli bir anda onunla yaşamaya başlıyorsun. Evet, oradan oraya sekip duruyor beynimin içinde. Öyle bir girdap haline geliyor. En sevdiğim aşama o. Çünkü o böyle en heyecanlı olduğum, en böyle adrenalin yüksek olduğu an. Sonra tabii o böyle biraz daha hani duruluyor. O kanallar kendi içinde ayrılıyor. Tek tek hepsine konsantre olmaya başlıyorsun. Biraz daha sakinleşiyorsun. Ama o ilk heyecan benim için galiba en keyifli yeri oluyor sanırım. Harika.
Peki sence iyi bir oyuncuyu en iyi yapan şey nedir? Yani doğuştan gelen yeteneği midir, eğitimi midir, yoksa disiplini midir? Kesinlikle disiplin. Bu üçü arasında bir şey söylemem gerekirse kesinlikle disiplin olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok yetenekli olabilirsiniz ama bir disiplininiz olmadığı zaman bunun devamını getirmediğinizde o yeteneğinizin hiçbir anlamı kalmıyor bana sorarsanız. Eğitim tabii ki önemli. Bence imkanı olan herkes bir öyle ya da böyle eğitimini almalı. Ama eğitim açısından da ben kendim özelimde şöyle düşünüyorum. Bence bu bitmeyen bir eğitim zaten. Her yeni işle, her yeni karakterle başka bir şey öğreniyorsunuz. Ya kendinize de başka bir yönü keşfediyorsunuz bu arada. Peki sence bir oyuncuda disiplinin eksik olması o seti, o sahneyi nasıl etkiliyor? Karşınızdaki sizle beraber oynayan partnerinizi etkilediğini düşünüyorum. Ama bence ekip de etkileniyor. Yönetmenler de etkileniyor. O yüzden disiplin kesinlikle olmalı. Set özelinde de olmalı. Ben severim bu arada. Sette hep böyle bir lokomotif gibi görüyorum. Set mantığını ben. O başı çeken mutlaka biri oluyor. Bu tabii ki en başta yönetmen. Evet. Bütün setin tonunu belirliyor. Orada bir disiplin olduğu zaman galiba zaten otomatik olarak bütün ekip ve oyuncular da onun böyle o çatı altında toplanıyor gibi hissediyorum. Peki sen böyle bir durumda karşılaştığında ne yaparsın? Çok fevri bir tip değilim. Ama gördüğüm şeyde tatlılıkla söylemeyi tercih ederim. Karşımdakini de hiçbir şekilde kırmayacak şekilde. Biraz daha hani orta yolla tatlılıkla bularak halletmeye çalışırım. Bugüne kadar hayatında seni en çok geliştiren deneyim hangisi oldu? Kesinlikle yurt dışında çalışmak ve yurt dışında dönem dönem yaşamak. Bambaşka kültürden insanlarla tanışıyorsunuz. Onların hayata nasıl baktığını görüyorsunuz. Onların çalışma ve iş disiplinini görüyorsunuz. Ya bunlardan etkilenmemeniz mümkün değil. Otomatik olarak gördüğünüz şey en azından benim özelimde benim de karakterimi geliştirdiğini düşünüyorum kesinlikle. Çalışma stilimi de kesinlikle değiştirdiğini düşünüyorum. Peki seçim yapmak zorunda kalsan sahne mi kamera mı? Sahne. Kesinlikle sahne. Farkı ne senin için? Orada daha özgürsünüz ya. Kamera önünün yakınlığını ve o intim olma halini seviyorum. Ama orada daha belli başlı böyle bir kutu çerçeveniz daha kısıtlı. İşte açılarınız var gibi. Işığınız var. Işığı almanız gerekiyor. O açıdan çıkmamanız gerekiyor gibi. Ama sahnede öyle değil. Tabii ki orada bir çerçeveniz var ama çok daha özgürsünüz. Her gece yeni seyirciyle bambaşka bir dinamik yakalama şansınız var. O yakaladığınız dinamikle bambaşka bir şey yaratma şansınız var. O yüzden onu daha keyifli buluyorum. Ya keyifli doğru değil. Kamera önünde keyifli ama daha oyuncaklı buluyorum diyelim. Peki bir oyuncu olarak kardeşin Tuna Gümeli ile birlikte Edinburgh Festivali'nde yer aldınız. O deneyiminden de bahsedebilir misin? O nasıldı? Edinburgh bir kere çok acayip bir deneyimdi ama galiba onu söylemeden önce şundan bahsetmem hani bilmeyenler için daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çalışırken kendime bir alan yaratmam gerektiğini hissettim. Kardeşim de oyuncu, o yurt dışında yaşıyor. Onda da aynı hissiyat vardı. Kendimize bir üretim alanı yarattık. Burada yazıp çizdiğimiz, oynadığımız, çektiğimiz bir alan olarak bunu kodladık. Kardeşimin yazdığı, onun oynadığı, benim yönettiğim, benim de turnelerden birinde oynadığım bir oyun çıktı ortaya. Bu oyunla beraber biz Edinburgh'a gittik. Acayip bir yer orası ya. Yani ben daha önce izlemeye gitme şansını bulmamıştım. Hayalimdi orada oynamak ve direkt gidip orada bir prodüktör, yönetmen ve oyuncu olarak bulundum. Hala tüylerim diken diken oluyor anlattığım zaman. Çok acayip bir his. Peki iki kardeş bu projeleri devam etmeyi düşünüyor musunuz? Tabii düşünüyoruz. Yani bu oyunu planladığımızda zaten turne mantığında ilerlemesiyle planlamıştık. Oyunun adı da The Unexpected Mayfly ve İngilizce bir oyun. Bu oyun turnelere devam edecek. Ben tabii bu sene birazcık yoğun çalıştığım için çok ilgilenemedim. Turne süreci biraz yoğun geçen bir süreç. Ama bu alanda da üretimlere sadece tiyatro alanında değil, farklı alanlarda da devam etmeyi planlıyoruz. Ben böyle iş bitti, 2 hafta dinlendim ve tamam bana yetti, hemen tekrar kafa çalışmaya başladı. Şimdi biraz yazma sürecindeyiz, yani projenin yazım sürecindeyiz. Bakalım. Harika, o zaman heyecanla bekliyoruz. Sağ olun. Boş bir gününü tamamen kendine ayırdığında neler yaparsın? Ben erken uyanan bir tipim. Sabahları, özellikle kendime ayırmayı sabahları çok seviyorum. Eğer yazsa hemen kendimi dışarı atarım. Zaten sahile çok yakın oturuyorum. Hemen atarım, yürürüm. O böyle güneşle kalkmayı ve uyanmayı seviyorum. Dönerim, kahvemi demlerim.
Her sabah mutlaka kitap okurum. Sıkı bir okuyucuyum hatta diyebilirim. Harika. O yüzden en temel rutinim galiba sabah rutinim oluyor yani. Yürüyüş, üzerine kahvem ve kitabım. Daha sonra mutlaka hareket ederim. O gün küreye gidiyorsam küreye giderim. Yok, hayır, spora gideceksem kalkıp spora giderim. Yani günlük rutinlerim arasında kesinlikle hareket, okumak çok böyle etrafında gelişiyor her şey diyebilirim yani. Peki böyle kendi modunu düşük hissettiğinde senin böyle yaratıcılığını arttıran, içindeki hani pozitifliği arttıran şeyler var mı? Var, yürümek. Ya genel olarak hareket etmek beni çok besliyor bence. Birazcık böyle kendimi kötü hissettiğim zaman bir kere kendimi kötü hissettiğimde kendimle kalmayı genelde tercih ederim. Bir kafamı toplamayı tercih ederim. O da bir şeylere biraz pesimist bakmaya başladıysam eğer hareketle her şey bence pozitife dönüyor ya. Biraz da çok böyle bedenle de çalışan biri olduğum için sanırım çok beden odaklıyım yani bu konuda. Kendimi düzeltme konusunda da ben beden odaklıyım. Peki çok küçük yaşta sahnelere çıkmış biri olarak mesela yaş aldıkça neler değişiyor sende? Yani o sahneye girişin, oyuna alışın, mesela onları mesela fark edebiliyor musun kendinde zamanla? Ya fark ediyorum galiba. Bir kere ister istemez o üzerinizdeki çömezlik gidiyor yaşla beraber. Çünkü yaş aldıkça sahne üzerinde olma ihtimali olan şeyler ya da deneyimlediğiniz şeyler artıyor ya. O deneyimlerden bir şeyler alıp cebinize koyup yola öyle devam ediyorsunuz. O yüzden çok daha hani o çömezliğinizi atmış oluyorsunuz. Her şey biraz daha oturmuş oluyor. Hissiyat olarak da oturmuş oluyor. Profesyonellik anlamında da oturmuş oluyor. Dinginleşiyor diyebilirim. O böyle panik hali ya da ne yapacağını bilememe hali biraz daha gidiyor. Heyecan tabii ki var. Hani heyecan gidiyor anlamında söylemiyorum bunu ama o böyle bir elini kolunu nereye koyacağını bilemez ya ilk başlayan insanlar. O kalmıyor. Yani zamanla beraber o gidiyor diyebilirim. Peki sosyal medyayla aran nasıl? Çok da iyi değil. Çok dönemsel bir kullanıcıyım ben. Biraz böyle hani kafama esmesi lazım. Peki gücüne inanıyor musun? Yani sence Kesinlikle. bir oyuncunun sosyal medyası güçlü olmalı mı? Oradan hep beslemeli mi hayranlarını? Yoksa mesela böyle sessiz ve gizemli mi kalmalı? Ya bu tercih meselesi. Sosyal medyanın gücüne inanıyorum ama bir oyuncu sosyal medyayı bu şekilde kullanmalı gibi bir algının doğru olduğuna inanmıyorum. Bu biraz çok kişisel bir şey bence. Çok öznel bir şey, kişiyle alakalı. Ben bir tık daha sanırım gizli kalmayı seven taraftayım. Tabii ki de kendi yine hayatımı paylaştığım dönemler oluyor. Bazen de hiç girmek istemiyorum, hiç bakmak istemediğim zamanlar da oluyor. Ama bu da oradan koptuğum ya da kötü bir dönemde olduğum anlamına gelmiyor mesela. Ya onu elime alıp çok da böyle onunla işi dışta olmak istemeyebiliyorum. Ya da bazen onu eğlence olarak da görüp bir şeyler paylaşabiliyorum. Ama ille de böyle kullanılmalı, ille de olmalı gibi bir düşüncem benim yok ya. Peki hayatta en çok ne için mücadele ettiğini düşünüyorsun? Zor bir soru. Bu aşk da olabilir. Tabii ki o hani oyunculuk da olabilir. Aile bağları da olabilir. Dostluk da olabilir. Ama en çok ben buna çaba harcıyorum şu hayatta dediğim bir şey var mı? Çaba harcıyordum diyebilirim. Geçmiş zaman için bunu konuşabilirim. Çünkü tabii. şu an bunun bir realitesi yok. Ama bir dönem bakın ben böyle kalifiye bir oyuncuyum. Bunları da yapabiliyorum diye göstermeye çalıştığım ve bakın ben de bunlar da var diye kanıtlamaya çalıştığım ve burada zorlandığım bir dönemim oldu. Çünkü bizim sektör biraz sizi sınıflandırmaya, gruplandırmaya meyilli bir yapıda. Ben de kendimi bundan sıyırmak istedim aslında. Hayır, ben çok yönlü bir oyuncuyum. Bakın bunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim. Göstermek istedim. Burada biraz zorlandım. Bunu göstermeye çalışırken zorlandım. Ama şimdi yani şimdi geldiğim noktada, şu an durduğum yerden baktığımda artık böyle bir kaygım yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kendime bir üretim alanı yarattıktan sonra sanırım bir şeyler benim için değişti. Artık böyle bir derdim kalmadı diyebilirim. Ne güzel. Aynen. Peki şu sıralar hayatında seni en çok heyecanlandıran şey kariyerin mi, özel hayatın mı? Çünkü sezonlar hani bitti diyelim, yaz geldi. Senin için hani şu an kariyer mi, özel hayat mı, hangisi daha çok heyecanlandırıyor? Beni şu an en çok heyecanlandıran şey tatil yapmak. Tatil isteği. Ya yok, dinlenmeye ihtiyacım var ya. Biz
çok severek çalıştığım bir işimizi bitirdik, Kuruluş Evet. Orhan'ı. Çok da güzeldi. Evet ya, bir ay geçti üzerinden biz paydos edeli ve böyle içim birazcık cız ediyor açıkçası. Özledim. Yani hiç yalan söylemeyeceğim. Evet, Özledim şimdi ekibimi de işimi de. Ama zor bir iş yani. Dönem işi Kesinlikle. yapmak. Bence her oyuncunun denemesi gereken bir şey. O yüzden çıktıktan sonra sıkı bir tatile ihtiyacınız oluyor. Ama kariyerim de heyecanlandırıyor. Ne gelecek, ne yapacağız, neye karar vereceğiz, ne çok içime sinecek, ne beni çok heyecanlandıracak, gerçekten merak ediyorum. Ya söylerken bunları böyle anlatırken tüylerim diken diken oluyor da. Ne Ben güzel böyle bu biraz heyecan. şeyim. Hani ya verin oynayalım diye böyle dişleri kamaşan bir oyuncuyum. Yani. Harika, Hadi yapalım. şahane. Aynen. Öyle. Peki aşk hayatında nasıl bir yer kaplıyor? Aşk hayatımda olduğu zaman merkezinde bir yer kaplıyor diyebilirim. Merkeze kesinlikle aldığım bir şey oluyor. Her şeyi onun etrafında şekillendiriyorum diyemem. Hı hı. Ama evet. Yani Biraz da gerçekten galiba- güçlü aşıksan. Hı hı. Mesela onun için nelerden vazgeçersin aşk için? Ya böyle bir vazgeçmek tanımı bana çok da doğru gelmiyor. Hı hı. Karşılıklı fedakarlık yapmak belki daha mantıklı olabilir. Çünkü vazgeçmek dediğimiz zaman sanki kendimizden vazgeçiyormuşuz gibi Evet. duyuluyor. Ama ben kendimi merkeze koymayı birazcık geç öğrenenlerdenim. Hı hı. O yüzden de şu anda kendimi merkeze koyduğum bir hayat benim için çok kıymetli. Karşılıklı olarak orta yolu bulmak doğru olabilir diyebilirim. Vazgeçmek çok sert kalıyor benim için şu an. Aşkta olgunlaştım artık diyorsun. Evet, kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Daha dinginim. İlişkilerimde de, arkadaşlık ilişkilerimde de böyle. Aşk özelinde de değil sadece. Daha galiba samimi, güven içinde ilişki kurduğum, güven içinde ilişkilendiğim yerler benim için daha kıymetli. Daha dinginim diyebilirim yani. Harika. Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür geldiğin için. ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bizim İyi ki için de öyle çağırdınız. oldu. Sağ Çok olun. teşekkürler. Görüşmek üzere.